Merhaba. İleri seviye kompleks İngilizce metinlerle başa çıkmakta zorluk yaşıyorsanız birazdan işleyeceğimiz ders size bu konuda yol gösterecektir. Birazdan sizin için ileri seviye İngilizce okuma kampı eğitiminden seçtiğim sigara içmenin ekonomik etkisiyle ilgili olarak yazılmış olan akademik metnin incelemesini yapacağız. Bu ders hem ileri seviye İngilizce okuma kampı ile ilgili soru işaretleri olan bu eğitimi merak eden öğrenciler için hem de Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce kanalındaki Reading Analizi serisini genişletmek için herkesle paylaşıyor olacağım. İlk önce hemen bir ileri seviye İngilizce okuma kampına bakalım. Demin de dediğim gibi ileri seviye İngilizce okuma kampı özellikle ileri seviye araştırma, akademik yazı gibi yazı türlerini analiz etmeye odaklanmış, temel ve orta İngilizce okuma anlama becerisini geliştirmiş öğrencilere yönelik. Burada toplamda 63 ders yer alıyor ve yaklaşık zannedersem 20 saatlik bir ders içeriğimiz var. İlk önce temel giriş ve ödevlerle başlıyoruz. Ondan sonra hafta hafta metin analizlerimiz var. Hem teknik olarak kompleks metinlerle nasıl başa çıkacağımızı örnekler üzerinden adım adım araştırmalarla inceliyoruz. Hem de her konuyla ilgili özellikle kompleks konularla ilgili metin analizleri gerçekleştiriyoruz. Mesela burada hikayeler, cümle analizleri, ders notları. Mesela burada welfare state, refah devleti konulu ileri seviye bir sosyal metini ele almışız. Detaylı bir şekilde hafta hafta incelemişiz. Ondan sonra Harvard Business Review dergisinden olması lazım. Yine bir araştırma, verimlilik ve etkinlik üzerine bir araştırmayı adım adım ele alıp incelemişiz. Daha sonra ne yapmışız? McKinsey raporlarını incelemişiz. Avrupa Birliği ile ilgili yazılar, ekranda vakit geçirme, Harvard'la alakalı bir yazı. Ondan sonra kişisel benlik, sanat, Japon kültürü gibi pek çok farklı konuda bazıları akademik metinler, bazıları haber metinleri olacak şekilde seçtiğimiz ileri seviye metinleri adım adım incelemişiz. Özellikle de sonlara doğru burada akademik metin ve rapor analizi artmış durumda. Bu oldukça kapsamlı, adım adım kompleks metinleri nasıl böldüğümüzü, nasıl analiz ettiğimizi öğreten bir eğitim. Eğer İngilizce cümleleri anlama rehberi ve Reading Akademi'yi bitirdiyseniz, Reading'in, okumanın son aşaması olarak ileri seviye İngilizce okuma kampını öneriyorum. Şimdi hemen derse geçelim. Derste dediğim gibi hangi metni inceleyeceğiz? Buradan zannedersem evet, akademik metinlerde smoking metni online hafta 6 modülündeki smoking metnini inceleyeceğiz. Bu metinde de sigara içmenin ekonomik etkisi, buna devletin ve sağlık sektörünün bakışıyla ilgili akademik metni adım adım inceleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Merhaba. İngilizce ileri seviye okuma kampının bu dersinde sizinle birlikte sigara içme, smoking konulu bir araştırmadan bir kesit ele alacağız. Bu da tabii ki daha ziyade akademik ileri seviye bir metin. The economic impact of smoking and of reducing smoking prevalence, review of evidence. Şimdi çalışmamızın adı diyor ki The Economic Impact of Smoking, sigara içmenin ekonomik etkisi ve yine The Economic Impact of Reducing Smoking. Çünkü ikisi de şu ana baştaki parçaya gidiyor. Bunu nereden anlıyorum? Bağlamdan, anlamdan anlıyorum. Çünkü bunu sigara içmenin ekonomi etkisi ve sigara içmeyi düşürmek gibi bir şey desem böyle yarım kalıyor. Ama sigara içmeyi düşürmenin etkisi ve sigaranın etkisi diye düşündüğümde olay daha net bir hal alıyor. Sigara içmenin ekonomik etkisi ve reducing smoking prevalence. Sigara içme yaygınlığını düşürmenin ekonomik etkisi. Reducing smoking prevalence, sigara içme yaygınlığını azaltmanın ekonomik etkisi. Review of evidence, kanıtların gözden geçirilmesi, kanıtların özeti şeklinde bir başlık var karşımızda. Bu dediğim gibi yazının içinden alınmış bir parça. Temel sonuçlar kısmı var. Main results. The main findings of the study are as follows. Bu da gene standart bir cümle. The main findings of this study. Bu çalışmanın diyor temel bulguları are as follows. Aşağıdaki gibidir. Kalıp bir ifade. Sonra the cost of smoking can be classified into direct, indirect and intangible costs. The cost of smoking, sigara içmenin diyor maliyeti, can be classified into. Sınıflara ayrılabilir, sınıflandırılabilir. Ne olarak? Doğrudan, dolaylı ve dokunulamayan masraflar. Intangible, hani tangible, dokunulabilen demek. Intangible, hani doğrudan görünmeyen masraflar. Peki bunu Türkçe'de nasıl ifade ederiz? Şimdi ideal, intangible, bakalım nasıl çevirmişler. Yani dokunulamayan deyince çok Türkçe'de anlaşılır gelmedi bana. Hani intangible masraf. Soyut masraflar, manevi masraf belki. Aynen dokunulmaz değil de soyut ya da belki manevi masraf diyebilirsin. Hani bağlamda daha anlaşılır olsun diye.
doğrudan masrafları, dolaylı masrafları ve de intangible, soyut veya manevi masrafları olarak sigara içmenin masrafları 3'e sınıflandırılabilir. About 15% of the aggregate health care expenditure in high income countries can be attributed to smoking. Demiş ki yaklaşık %15. About burada hakkında değil, rakamlar da yaklaşık anlam verir. About 15% of the aggregate health care expenditure in high income countries. Bu bizim öznemiz. Diyor ki high income countries, yüksek geliri olan ülkelerde diyor, toplam, bütünleşik diyor, sağlık, healthcare expenditure, sağlık harcamalarının yaklaşık %15'i can be attributed to smoking. Yani sigaraya atfedilebilir. Yani %15'lik harcamanın sebebi sigara içme. Sonra devam ediyor. In the US. Burada aggregate güzel bir kelime. Toplam, bütünleşik anlamında. Yine akademik bir kelime. Sonra diyor ki in the US. Amerika'da. The proportion of healthcare expenditure attributable to smoking ranges between 6% and 18% across different states. Amerika'da diyor the proportion of healthcare expenditure, sağlık masraflarının diyor oranı. Nasıl oranı? Attributable to smoking. Sigaraya diyor atfedilebilecek sağlık masraflarının oranı ranges between 6% to 18% across different states. Farklı eyaletler arasında %6 ile %18 arasında değişiklik gösterir. Ranges between, bu bir ifade. It ranges between 6 to 10% desek %6 ile 10 arasında değişiklik gösterir demek olurdu. Burada diyor sigaraya atfedilebilir olan sağlık masraflarının oranı Amerika'da farklı eyaletler arasında %6 ile %18 arasındadır. In the UK, İngiltere'de the direct costs of smoking to the NHS have been estimated at between 2.7 billion and 5.2 billion pounds. Demiş ki İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta the direct costs of smoking, sigara içmenin doğrudan masrafları, maliyetleri to the NHS. Bu da oranın Sağlık Bakanlığı, sağlık birimi gibi düşünebilirsiniz. National Health Services, ulusal sağlık hizmetleri diye geçiyor. Yani İngiltere'nin Sağlık Bakanlığı'na ya da sağlık hizmetlerine sigara içmenin doğrudan masrafı have been estimated at between 2.7 billion and 5.2 billion pounds. 2.7 milyar poundla 5.2 milyar pound arasında hesap edilmiş. Which is equivalent to, bu da diyor eşdeğerdir. Which is equivalent to, bu rakam da eşdeğerdir to around 5% of the total NHS budget each year. Ve de diyor bu diyor her yıl toplam sağlık hizmetleri ya da Sağlık Bakanlığı bütçesinin yaklaşık %5'ine, around 5%, yaklaşık %5'ine eşittir bu rakam. Bu da güzel bir ifade. Which is equivalent to, ki bu da şuna eşdeğerdir. Sonra the economic burden of smoking estimated. Şimdi bunu şu aşağıya alırsam daha rahat okuyabiliriz. Diyor ki the economic burden of smoking estimated in terms of GDP reveals that smoking accounts for approximately 0.7% of China's GDP and approximately 1% of US GDP. Diyor ki the economic burden of smoking, sigara içmenin ekonomik yükü, maliyeti, estimated in terms of GDP, hani gayri safi milli hasıla bakımından hesaplanan sigara içmenin ekonomik maliyeti reveals that, şunu gösterir. Sigara içme Çin'in gayri safi milli hasılasının yaklaşık %0.7'sine denk gelir. Accounts for, hani buna mukabildir, denk gelir. Amerika'nın ise GDP, gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %1'ine denk gelir. Sonra as part of the indirect non-health related costs of smoking, şimdi bunu da aşağıya indireceğim. Yine net görünsün diye. As part of the indirect non-health related costs of smoking, the total productivity losses caused by smoking each year in the US have been estimated at $151 billion. As part of the indirect costs of smoking, işte sigara içmenin dolaylı maliyetleri arasında hesap edilen, yani sağlıkla alakalı olmayan dolaylı maliyetleri, masrafları arasında hesap edilen the total productivity losses caused by smoking each year in the US. Amerika'da her yıl sigara içme tarafından sebep olunan verimlilik kayıplarının toplamı
have been estimated. Hesap edildi. Ne kadar olduğu hesap edildi. Yaklaşık 151 milyar dolar olduğu hesap edilmiştir. The costs of smoking notwithstanding. Despite anlamında burada. Notwithstanding güzel bir kelime. The costs of smoking notwithstanding. Hani diyor sigara içmenin maliyetlerini işte göz ardı edersek bunlara rağmen it produces some potential economic benefits. O diyor sigara içme produces some potential economic benefits. Bazı demiş potansiyel ekonomik faydalar sunar. Bakalım neymiş bunlar? The economic activities generated from the production and consumption of tobacco provides economic stimulus. The economic activities, ekonomik aktiviteler. Hangi ekonomik aktiviteler? Generated from the production and consumption of tobacco. Tütünün demiş üretilmesi ve tüketilmesinden kaynaklanan ekonomik faaliyetler ne yaparmış? Provides economic stimulus. Ekonomik bir destek, canlanma sağlarmış. Sonra ya da uyaran sağlarmış. Hani psikolojik olarak bakarsak stimulus and response. Uyaran ve tepki ama burada hani ekonomik canlanma hani destek enerji anlamında. It also produces huge tax revenues for most government. O aynı zamanda produces huge tax revenues. Büyük vergi gelirleri üretir. Pek çok hükümet için. Niye? Çünkü pek çok ülkede bu sigara, alkol gibi şeylerin vergileri yüksek. Özellikle de especially in high income countries. Özellikle de yüksek gelirli ülkelerde as well as employment in the tobacco industry. Ve de demiş tütün sektöründe istihdam sağlar. Hani hem vergi geliri sağlar hem de tütün sektöründe istihdam sağlar. Sonra devam ediyor. Diyor ki income from the tobacco industry accounts for up to 7.4% of centrally collected government revenue in China. Income from the tobacco industry. Tütün sektöründen demiş gelir. Accounts for karşılık gelir. Neye? Yaklaşık up to 7.4%. Yaklaşık %7.4'e kadar ulaşan bir rakama denk gelir. Nerede? Ya da ne açıdan? Centrally collected government revenue in China. Çin'de diyor merkezi olarak toplanan hükümet gelirlerinin yaklaşık %7.4'üne denk gelir. Mukabil gelir. Tütün sektöründen gelir. Yani çok büyük bir oran Çin için. Bizde de muhtemelen öyle bir şeydir. Ya da bilmiyorum. Bizde de bayağı yüksek çünkü oranlar. Smoking also yields. Ben bunun altını çizmiştim. Biraz komik ve ilginç gelmişti. Smoking also yields cost savings. Sigara içmek demiş. Aynı zamanda yield produce. Üretir. Ne üretir? Maliyet tasarrufu üretir. In pension payments. Ne alanda? Emekli maaşı ödemelerinde maliyet tasarrufu sağlar, üretir. Nasıl oluyor bu? From the premature death of smokers. Sigara içenlerin diyor premature death, erken ölümleri sebebiyle diyor emekli maaşı ödemelerinde de ne sağlarmış? Avantaj sağlarmış. Cost saving. Hani avantaj, maliyet tasarrufu sağlarmış. Bu da çok açıkçası sıra dışı bir bakış açısı olarak göründü bana. Sonra smoking cessation measures. Cessation stop. Hani bu da advanced bir kelime. To stop something. Smoking cessation measures could range from pharmacological treatment interventions to policy-based measures, community-based interventions, telecoms, media and technology-based interventions, school-based interventions and workplace interventions. Bu da çok uzunca bir cümle olmuş. Demiş ki sigara bıraktırma önlemleri, tedbirleri could range from şundan şuna kadar uzanabilir. Hani burada sırayla sayacak A, B, C, D, E, F diye gidecek. Sigara bıraktırma önlemleri, tedbirleri diyor could range from şundan şuna kadar uzanabilir. Mesela neymiş? Farmakolojik tedavi müdahalelerinden politika temelli önlemlere, işte community based interventions, topluluk temelli müdahalelerden telekom, medya ve teknoloji temelli müdahalelere, okul temelli müdahalelere ve iş yeri müdahalelerine kadar değişiklik gösterebilir, uzanabilir. Hani şuradan şuraya kadar geniş bir aralıkta uzanabilir, değişiklik gösterebilir. Bu ne içindi bu? Smoking cessation measures. Hani sigara içmeyi durdurma önlemleri demiş. Farmakolojik tedavi müdahalelerinden politika temelli önlemlere, işte toplum temelli müdahalelerden telekom, medya, teknoloji temelli müdahalelere, okul temelli müdahalelerden iş yeri temelli müdahalelere kadar değişiklik gösterebilir. Evet, böylece bir metin analizini, bir akademik metin analizini daha tamamlamış olduk. Tabi bu akademik metin analizlerini mümkün olduğunca farklı alanlardan yapıyoruz ki
ne yapalım? Farklı konularda metinler, terimler görmüş olalım. Şimdi burada bakacak olursak güzel kelimelerden birisi prevalence'tı. Prevalence ne? Prevalence of something, bir şeyin ne kadar yaygın olduğu, var olduğu anlamında bir kelime, güzel bir kelime. Tabi bunların hepsini, burada öğrendiğimiz kelimelerin hepsini sizin İngilizce sözlükten kesinlikle detaylı olarak okumanız lazım. Çünkü benim burada söylediğim aslında sadece scratching the surface, hani yüzeye ancak dokunuyoruz. Onun altında bir ton daha ek bilgi kaynak var. Mesela intangible, tangible, aggregate. Hepsi çok iyi kelime. Attributable to, bunu daha önce de görmüştük. Equivalent to, bir şeye eşdeğer olmak. Bunlar hepsi çok güzel kelimeler. Kültürel olarak eğer bilmiyorsanız NHS kelimesini öğrenmiş oldunuz. National Health Services, İngiltere'nin sağlık hizmetleri kurumu. Ondan sonra kültürel olarak Çin'de sigaradan gelen, tütünden gelen verginin çok yüksek olduğunu, gelirin hükümet gelirinin %7,5'una kadar denk geldiğini öğrenmiş olduk. Ondan sonra sigarayla doğrudan değil de dolaylı olarak verimlilik kaybı şeklinde ilişkili sebeplerin Amerika'da 150 milyar dolara kadar verimlilik kaybına sebep olduğunu gördük. Hem bilgi olarak hem içerik olarak hem kelime olarak güzel bir metinde. Burada notwithstanding kelimesini gördük. Despite anlamında, bir şeyleri göz ardı edersek ona rağmen anlamında. Mesela the cost of smoking notwithstanding, sigara içmenin maliyetlerine rağmen ya da maliyetlerini göz ardı edersek o aynı zamanda bize ekonomik faaliyetlerde, ekonomik faydalar da sağlar demiştim. Sonra burada yield kelimesi produce anlamında, bunu gördük. Burada ilginç bir cümle. Demiş ki sigara içenler erken öldüğü için emeklilik maaşlarında hükümete avantaj sağlar gibi ilginç bir cümle vardı. Smoking cessation, burada cessation neydi? Cessation durdurmak, ileri seviye bir kelime. Mesela şurada bakalım, örnek olarak inceleyelim. Smoking cessation örneklerimize bakalım. Bize neler söyleyecek? Tabi biraz şu an internetim yavaş. Başka bir ders şu an yüklediğim için. O yüzden sayfayı zor açacaktır. Ama nihayetinde açmasını bekliyorum. Cessation kelimesinin anlamını görebilmek için. Evet, nihayet yarım saat sonra geldi. Cessation, ending or stopping. Religious leaders have called for a total cessation of the bombing campaign. Dini liderler demiş, çağrıda bulundular. Ne çağrısında? A total cessation of the bombing campaign. Bombalama kampanyasının faaliyetinin tamamen durdurulması çağrısında bulundular. Nihayet kelimenin anlamını görebildik. Zaten biz de o şekilde değerlendirmiştik kendi metnimizde. Şimdi bakalım burada başka diyeceğimiz bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey yok. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar ama kesinlikle buradaki yeni kelimelerin detaylarını İngilizce sözlükten okumanız lazım. Evet, böylece bir dersin daha sonuna geldik. Sizin için verimli ve keyifli bir ders olduğunu, öğretici bir ders olduğunu umuyorum. İleri seviye İngilizce okuma kampı ile ilgili detayları hem video açıklamasında hem de yorumlar kısmında sizinle paylaşıyor olacağım. Tüm sorularınızın cevaplarını ilgili sayfalarda bulabilirsiniz. Dediğim gibi benzer derslerden haberdar olmak için ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için Hüseyin Demirtaş İngilizce kanalına abone olmayı unutmayın.